Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde develer tellal iken, pireler berber iken bir tane ülkede kral ve onun eşi kraliçe yaşarmış. Kral ve kraliçenin arzu dolu yürekleri uzun yıllar boyunca bir bebek sahibi olmayı dört gözle beklermiş. Ve nihayet beklenen gün gelip çatmış, ışıltılı gözlere sahip minicik bir prenses dünyaya gelmiş. Doğumun şerefine kral halka muhteşem bir ziyafet vermiş. Ziyafet sona erdiğinde kral minnettarlığını dile getirerek duygularını paylaşmış. Bu mutluluk anını yaşamanın en büyük nedeni kral ve kraliçenin uzun süredir hayalini kurdukları bebekleriyle sonunda kucaklaşmış olmalarıymış. Ardından kral kızıyla yaşadığı komik ve sevimli anılardan bahsederek herkesi gülmüş. Zaman hediyelerin sunulma anına gelmiş. Misafirler sırayla prensese armağanlarını sunmaya başlamışlar. İlk peri, "Benim armağanım ölmekten bile daha kötü olan mutluluk eksikliğini yaşamaman olacak." İkinci peri, "Benim armağanım herkesi büyüleyecek kadar büyük bir güzellik," diye eklemiş. Üçüncü peri, "Benim armağanım hayatını daha iyi bir şekilde yönlendirmen için akıl." Ve böylece 12 peri armağanlarını sunmuşlar. Fakat sonuncusu gelirken gök gürlemiş ve bir şimşek çakmış. Kapılar büyük bir gürültüyle açılmış. İçeri yaşlı bir kadın girmiş. Herkesi dehşete düşüren bir atmosfer yaratmış. Kadın sert bir sesle, "Son peri benim, 13. peri," demiş. Herkesin bakışları kadına yönelmiş. Korku dolu gözlerle ona bakmışlar. 13. peri derin bir sesle konuşmuş. Kral, niye beni davet etmedin?" Kral isteksizce, "Seni davet etmeyi unuttuk sanırım," diye yanıtlamış. Ardından hemen hizmetkarlarına dönerek "Hemen bir masaya daha yerleştirin." Hemen emrini vermiş. Aslında kral 13. periyi istemeden davet etmemiş. Çünkü sarayda 13'üne yetecek kadar tabak yokmuş. Bir periyi davet etmese bir sıkıntı olmayacağını düşünmüş. 13. peri bebeğin yanına gitmiş. Küçük bebek hiçbir şeyden habersiz bir şekilde parmaklarını ona uzatmış. Yaşlı cadı minik parmaklara bakarak şöyle demiş: "Benim armağanım da prenses 15 yaşına geldiğinde eline bir iğne batıp hayatını kaybetmesi şeklinde ilan etmiş. Sonra kötü bir kahkaha atmış ve hızla ortadan kaybolmuş." Sarayın kapıları sert bir şekilde kapanmış ve etraf sessizliğe gömülmüş. Prensesin annesi hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Herkes düşüncelere dalmış, karanlık düşüncelere. Ancak 12. peri sessizliği bozmuş. "Ben hala armağanımı vermedim. Büyüyü kesin olarak bozamasam da hafifletebilirim," demiş. Ve devam etmiş. "Benim armağanım prenses 15 yaşına bastığında eğer eline iğne batar ve uykuya dalarsa 100 yıl süreyle uyuyacak," şeklinde sözlerini sürdürmüş. Yıllar hızla geçip gitmiş. Küçük bebek büyümüş. Artık güzel, mutlu ve akıllı bir genç kız olmuş. Saray halkı kötü büyüyü unutmuş gibi davranıyormuş. Bu yıllar içinde iğne ve kesici aletler yok edilmiş, güvenlik önlemleri alınmış. Herkes genç prensesin artık güvende olduğuna inanmış. Ama ne yazık ki karanlık güçlerin unutulan izleri hala oradaymış. Nihayet o gün gelmiş çatmış. Prenses sarayda keşfedemediği gizli bir kapı bulmuş. Kapının ardında uzun merdivenler görmüş. Merakla yukarı tırmanmış. Zirvede altın bir kapıyla karşılaşmış. Bu kapının anahtarı cebindeymiş. Prenses kapıyı açarak içeri girmiş. Odada tekerlekli bir sandalyede oturan bir kadın görmüş. Kadın yaşlı bir cadıymış. İplik eğirmekteymiş. Prenses kadına ne yaptığını sormuş ve kadın cevap vermiş: "İplik eğiriyorum. Gel denesen de." Kadının sözleri bitmiş. Tam da o anda iğne genç kızın parmağını delip batmış. Prenses aniden bayılmış. Sarayda ne var ne yoksa hayvanlar, insanlar, zaman durmuş gibi hareketsiz kalmış. Yıllar geçip gitmiş. Yılların ardından ülkenin yakınlarında dolaşan büyülü bir prens bulunmuş. Rastlantı sonucu karanlık ve dikenli çalılıklarla örtülü bir saray bulmuş. Prensi çalıların içine çeken bir güç olmuş. Dikkati buraya çekilmiş. Yardımcıları bu eski ve gizemli sarayın içindeki prenses ve büyü hakkında hikayeyi anlatmışlar. Prens hikayeyi dinledikten sonra içinde büyüyü ve uykudaki prensesi bulma arzusuyla sarayın yolunu tutmuş. Çalılıklar engel teşkil ediyormuş fakat keskin kılıcıyla bir yolu açmayı başarmış. Sonunda durulmamış kalbinin rehberliğinde karanlık ve sessiz çalılıkları kesmiş ve içeri adım atmış.
Sarayın içinde dolaşırken her şeyin donmuş gibi olduğunu fark etmiş. Kuşlar şarkı söylemiyor, rüzgar esmiyor, yapraklar hareket etmiyormuş. Prens merdivenleri çıkarken parıldayan bir şeyin göz kırptığını görmüş. Gözlerini odaklayarak yukarı baktığında bir kat aşağıda bir yatakta yatan uyuyan bir prenses görmüş. Ona doğru koşmuş ve kızı uyandırmaya çalışmış. "Uyuyan güzel" diye seslenmiş. Ancak ne kadar bağırsa da hiçbir tepki alamamış. Prensin göğsü sıkılmış, yüreği korku ve merakla dolmuş. Prens, prensesin yanına gitmiş. Onu uzun bir süre izlemiş. Sonunda kendinden geçmiş bir şekilde prensesi öpmüş. Bu öpücükle birlikte sarayın içinde bir dokunuş gibi bir titreşim hissedilmiş. Kuşlar yeniden şarkı söylemeye başlamış, rüzgar esmeye başlamış, yapraklar dans etmeye başlamış ve prenses gözlerini açmış. Prens ve prenses birbirlerine baktıklarında kalplerinin birbirine kaydığını hissetmişler. Prens hemen evlenme teklif etmiş ve prenses sevinçle kabul etmiş. Kral, kraliçe ve tüm saray halkı büyük bir sevinçle karşılamışlar. Uzun süren bir düğün ve kutlamalarla prens ve prenses dünya evine girmişler. Ve öylece yaşamlarını birbirlerine adayarak her daim birlikte mutlu yaşamışlar. Kötü büyü aşkın gücüyle geride bırakılmış, prensesin uykusu sonsuza kadar sürmemiş. Saray tekrar yaşamla dolmuş, güzellik ve sevinç prensesin gözlerinde parlamış. Artık herkes uyuyan güzellik efsanesini anlatırken bu hikayenin aşkın, umudun ve büyünün muhteşem bir harmanı olduğunu söylermiş. Ve böylece herkesin kalbinde bir iz bırakan bir masal sona ermiş. Eğer bu masalı beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha birçok sihirli masalda görüşmek üzere.